Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yumuşacık ve çok lezzetli bir poğaça tarifi hazırladım. Hem kolaylığına hem de lezzetine eminim sizler de bayılacaksınız. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 1 su bardağı ılık sütü koyuyorum. Daha sonra 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. 1 paket instant maya ilave ediyorum. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırarak içerisindeki şekeri erittim. Tarifim için 100 gram tereyağı kullanıyorum. Eritip soğuttuktan sonra karışımın içerisine ekliyorum. Tereyağını da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamura, sarılarını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Tüm sıvı malzemeleri yoğurma kabına alıp güzelce karıştırdıktan sonra unu ve tuzu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sizlere tavsiyem lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Çünkü hazırladığımız hamurun oldukça yumuşak olması gerekiyor. Sizlerin kullandığı unun markası veya kalitesi farklılık gösterebilir. Sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. O yüzden başlangıç olarak 4 su bardağı un ekleyin. Sonrasında kıvamına bakarak un ilavesi yapabilirsiniz. Hamur toparlanıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Sonrasında tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Tabi tezgaha serptiğim ve sonradan eklediğim unla birlikte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Güzelce karıştırdığım hamuru un serptiğim tezgaha alarak yoğuruyorum. Hamur çok yumuşak olduğu için kenarlardan içeri doğru katlayarak güzelce yoğuruyorum. Sonrasında hamur kesme kartıyla yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun ne kadar esnek ve yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Zaten yağlı bir hamur olduğu için elimize çok fazla yapışmıyor. Hamuru yaklaşık 3-4 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Tekrar yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine hava almayacak şekilde kapatarak 1 saat boyunca mayalandırıyorum. Hamur güzelce mayalandı. Havasını alarak tezgaha alıyorum.
Tezgah almadan önce çok az un serpiyorum. Tekrar kenarlardan içeri doğru katlayarak hamuru çok kısa süre yoğurarak yuvarlak bir form veriyorum. Hamuru yuvarladıktan sonra eşit olacak şekilde ikiye kesiyorum. Bezeleri alırken eşit almaya lütfen özen gösterin. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 20 tane beze elde ediyoruz. Bezelerin tamamını eşitledikten sonra yuvarlıyorum ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Ben poğaçalarımı sade hazırladım. İsterseniz iç harcı koyarak da yapabilirsiniz. Sonuncu bezeyi de yuvarlayarak fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Mayalı bir hamur olduğu için pişme esnasında 2-3 katına çıkacaktır. O yüzden aralıklı olacak şekilde dizmeye özen gösterin. Hazırladığım hamurların üzerine bir bezle kapatarak bir 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda hamurlar tekrar mayalandı ve kabardı. Bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Poğaçaları hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Kenara ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısını güzelce çırparak hazırlıyorum ve fırça yardımıyla üzerlerine çok fazla bastırmadan sürüyorum. Son olarak üzerine kavrulmuş susam serpiyorum. Hazırladığım poğaçaları şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırına koyarak pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda pişen poğaçaları fırından çıkartıyorum ve üzerine bir bez kapatarak bir 5 dakika dinlendiriyorum. Beş dakikanın sonunda poğaçalarımız artık servis için hazır. Sizlere şöyle güzel bir doku testi yapmak istiyorum. Ne kadar yumuşak olduğunu, üzerine bastırdıktan sonra eski formunu nasıl koruduğunu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok fazla malzeme gerektirmemesine rağmen toplamda 20 tane poğaça elde ediyoruz. Oldukça bereketli ve çok da lezzetli bir tarif. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden bu güzel tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizler bu güzel lezzetin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.